Protezin şimdi dış kabuğunu kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bisturiyle bile zor kesiliyor. Herkese merhaba. Bu videoda size meme protezlerinden bahsedeceğim. Meme protezleri görmüş olduğunuz gibi farklı boyut ve farklı şekillerde olabilmektedir. Temel olarak meme protezlerinin iki farklı şekli bulunmaktadır. Bunlardan en sık bildiğimiz ve en çok kullandığımız yuvarlak protezler ve diğeri anatomik yani damla protezler. Meme protezleri yapı olarak dış kısmında bir silikon kılıf ve içerisinde bir silikon jel bulundururlar ve bu kılıf ve jel birbirinden tamamen bağımsız ve ayrı yapılardır. Meme protezini seçerken hastanın anatomik yapısı ve hastanın ameliyattan beklentileri göz önüne alınır. Meme protezi ameliyatı için protez seçiminde değiştiremediğimiz yegane şey hastanın göğüs çapıdır ve bu göğüs çapına göre protezin taban kısmı belirlenir. Yani bir hastanın seçeceği protez asla memenin taban çapını geçemez. Buradan hareketle de eğer hasta büyük bir protez istiyorsa biz taban çapını değil, protezin projeksiyonunu yani protezin dikliğini değiştirmiş oluruz. Protez seçiminde yine şekli belirlerken hem hastanın anatomik yapısını hem de hastanın beklentilerini göz önünde bulundururuz. Doğal, daha yumuşak geçişli ve daha normale yakın bir meme dokusu elde etmek için meme dokusu hiç olmayan veya kanser sebebiyle memesi alınmış hastalarda genellikle damla protezler kullanırız. Görüldüğü gibi damla protezin hacminin çoğunluğu meme başının alt kısmında yer almaktadır. Burada ortalama memenin üst kısmında %40'ı bulunurken alt kısmında %60 hacmi yer alır. Yuvarlak protezler ise tam anlamıyla %50'ye %50 hacim verdikleri için memenin üst polünü biraz daha iyi doldururlar ve dekolte kısmına daha büyük bir dolgunluk verebilirler. Bunun dışında protezlerin dış zarfında özellikleri var. Burada gördüğünüz gibi farklı renklerde ve farklı dokularda protezler var. Çok uzun yıllardır kullanılan makro texture dediğimiz pürtüklü yüzeyli protezler. Bunun dışında micro texture dediğimiz çok daha az pürtüklü, daha düze yakın protezler ve nano texture yüzeyli yani mikroskobik olarak ancak görülebilecek düzeyde pürtükleri olan pürtüksüze çok yakın protezler. Pürtüklü protez veya pürtüksüz protez seçiminde bizim özellikle dikkat ettiğimiz şey güvenli ve kapsül kontraktürünü daha az oluşturan protez seçimi ki burada özellikle pürtüksüz veya nano texture dediğimiz çok az pürtüklü protezler kapsül kontraktürü, kapsül kalınlığı ve kapsüle bağlı problemler oluşturma açısından en güvenli protezler. Şu an rutinde kullandığımız protezler 6. nesil protezler ve hepsi tam dolu. Ama bunun gibi 5. nesil protezlerde protezin yaklaşık zarf kısmının %90-95'i dolu olduğu için özellikle protezi tuttuğumuzda bu şekilde aşağı doğru dalgalanmalar görebiliyoruz. Bu da bu tarz protezleri kas üzerinde kullanmamızı zorlaştıran bir şey ama 6. nesil protezlerde gördüğünüz gibi böyle bir problem yok. Herhangi bir dalgalanma yaratmadıkları için rahatlıkla kas üstünde de full dolu olan protezler kullanılabilirler. Peki meme protezleri güvenli mi? Patlarlar mı? Delinirler mi? Patlarlarsa veya delinirlerse ne olur? Şunu biliyoruz ki 6. nesil protezlerin içerisinde memory jel dediğimiz hafızalı bir jel var. Yani protez patlasa ve yırtılsa bile jel yer değiştirmeden kapsülün içerisinde dışarı çıkmadan kalabiliyor. Şimdi bunu uygulamalı olarak beraber görelim. Kesiyorum. Protezin şimdi dış kabuğunu kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bisturiyle bile zor kesiliyor. Evet. Protezi tamamen ayırdık. Jeli dışarı çıkarıyoruz ve iyice sıkıyoruz. Bıraktığımızda gördüğünüz gibi sanki kesilmemiş gibi eski haline dönebiliyor.
Gördüğünüz gibi tamamen kesilmesine rağmen jel dağılmıyor. Bu da içerisindeki silikon jelin hafıza özelliğinden dolayı dağılmasını, herhangi bir travma sonrası dışarı çıkmasını engelliyor ve tamamen güvenli bir şekilde bulunduğu yerde kalmasını sağlıyor. Meme büyütme ameliyatı olmayı düşünüyorsanız ve meme implantlarıyla alakalı kafanızda başka soru işaretleri varsa bize ulaşabilirsiniz ve yorumlara soru olarak bırakabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.